Sultan II. Abdülhamit döneminde İstanbul'da tutulan Şerif Hüseyin, II. Meşrutiyet'in ilanıyla İttihat ve Terakki yönetimi tarafından Mekke Şerifi olarak Hicaz'a gönderildi. Medine müdafası Şerif Hüseyin'in 1916'da İngiliz desteğiyle isyan ederek Medine'yi hedef alması üzerine başladı. Bu yıllarda Arap Yarımadası'nın muazzam bir petrol potansiyeli var ve dünyada sürekli gelişen ve büyüyen sanayide, savaşlarda petrolün çok stratejik bir kaynak olması, dünyanın gelecekteki petrol ihtiyacının da habercisi. Tüm Avrupa gözünü bölgeye dikmiş durumda. Zaten bölge için İngilizlerin ağzının suları akıyor. Burayı alabileceklerini düşünüyorlar. Arabistan'da Lawrence filmini de mutlaka izlemelisiniz. Filmde İngiliz ajanının Arapları nasıl Osmanlı'ya karşı kışkırttığını anlatıyor. Film bir dönem Türkiye'de yasakmış. Ürdün'de hala yasak. Arapları kötü gösterdiği için yasaklanmış. Bu isyancı Araplar Şerif Hüseyin'in öncülüğünde başlangıçta sayıları yaklaşık 50.000 civarında. Bütün Hicaz bölgesindeki Osmanlı askerinin toplam sayısı zaten 15.000. Fahrettin Paşa herhangi bir yağmaya karşı Medine'de Hz. Peygamber'in mezarında bulunan mukaddes emanetlerin İstanbul'a nakledilmesini teklif ediyor. Sorumluluk kendisinde olmak şartıyla teklif İstanbul hükümeti tarafından kabul ediliyor. Medine'yi Suriye'den ayıran çölde dolaşan ve yağmacılıkla geçinen Bedeviler, Şerif Hüseyin'in hileleri ve İngilizlerin paralarıyla kandırılarak Osmanlı Devleti aleyhine harekete geçirildikleri için Medine'yi Suriye'ye bağlayan demiryolunun korunması daha da zorlaşıyor. Meşhur İngiliz casusu Lawrence demiryolu boyunca dolaşarak rayları dinamitle parçalattırıyor. Her geçen gün çölün ortasında çevreyle irtibatı kesilmiş bir kale durumuna gelen ve iaşesi de azalan Medine'nin tahliyesi mecburen başlıyor. Fahrettin Paşa kutsal şehri yine teslim etmiyor. Fahrettin Paşa ve askerleri bir taraftan düşmanla, diğer taraftan açlık ve hastalıkla mücadele ederken 1918'de Mısır'daki İngiliz Kraliyet Komiseri Edmund Allenby Fahrettin Paşa'yı teslime ikna etmek için yazdığı bir mektup var ve ümitsiz askeri durumunuzu göz önünde bulundurarak birçok canların kurban edilmesine sebep olacak faydasız mukavemetin uzatılmasının doğru olup olmayacağını ciddi bir suretle düşünmenizi rica ederim. Ama paşanın umurunda değil. Çünkü Medine'nin manevi önemi var. Yanlış ellere teslim edileceğini biliyor. Mondros Anlaşması'na rağmen teslim olmayı hala reddediyor Fahrettin Paşa. İngilizler yeni bir kabine kuruyor, yeni bir hükümet kuruyor İstanbul'da. Yine Fahrettin Paşa ikna edilemiyor ve direnmeye devam ediyor. Bu sefer İngilizler Osmanlı'yı ateşkesi bozup tekrar savaş açmakla tehdit ediyor. Medine teslim edilmezse boğazlardaki istihkamları havaya uçurmakla tehdit ediyorlar. Sonunda padişahın ricalarıyla Birinci Dünya Savaşı sonrası silah bırakan son muharip birlik olarak kayda geçiyor. Günümüzde Arabistan'ı yöneten aile olan Suudlar Şerif Hüseyin yerine daha güçlü pozisyona geçtiği için İngilizlerle işbirliği yapmaya başlıyor. Şerif Hüseyin yerine Suudlar yoluyla bölgeyi kontrol altında tutuyorlar. Lale Ahmer gönüllüsü Feridun Kandemir Osmanlı askerinin Medine'den ayrılışını da hatıralarında şöyle anlatıyor. İngiliz altınlarıyla beslenerek Türkiye'de işbiler hale getirilmiş bazı sözde Araplar bile bu manzara karşısında gözyaşlarını tutamamışlardı. Bizimle beraber Medine'de kalıp aylarca süren muhasaranın her türlü sıkıntısını çekerek açlığına bile katlanan yerli Araplarsa tam bir matem havası içinde hüngür hüngür ağlıyorlardı. Bu sözlerle Arapların Türklere karşı iki ayrı tutum içinde olabildiğini görüyoruz. Emperyalizmin cehaleti kullanmak suretiyle dünyada nasıl hüküm sürdüğünü, nasıl dünyayı yönettiğini, kendi elini bile kirletmeden birkaç ajan ve bir miktar parayla istediğini nasıl elde ettiğini bu örnekle görebiliyoruz.